Alize'den merhaba arkadaşlar. Kışa hazırız diyoruz ve sırayla bereler, boyunluklar, atkılar geliyor. Evet, bugün sizlerle Alize Süperlana Maxi ve Maxi Batik ipliğimizle yapmış olduğumuz bere ve boyunluk modelimizi anlatacağız. 3 yumak kullanarak böyle bir çalışmayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle dökümlü bir bere. Zannediyorum beğeneceksiniz. Evet, yine tabii farklı batik renklenmelerimiz var. Biliyorsunuz Alize Süperlana Maxi ipliğimizin yeni renklenmesi, batik geçişi. Böyle eldivenlerde yapabilirsiniz. Bunları teknik bölümde anlatacağım. İsterseniz düz renklerde de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz çok moda renkler Alize Süperlana Maxi ipliğimizde var. Böyle düz renklerle de berelerinizi örebilirsiniz. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın böyle dökümlü bir bere dedim. İsterseniz düz renk. Evet arkadaşlar, Alize Süperlana Maxi ipliğimizle hızlı örgü örüyoruz biliyorsunuz. Kalın şişlerle örüyoruz. Çok kısa sürede bitecek. Bere boyunluklarında tam zamanı. O zaman hemen teknik bölüme geçelim. Bere ve boyunluğumuzu örmeye başlayalım. Bere boyunluğumuz için 3 yumak Alize Süperlana Maxi batik ipliğimizden kullanıyoruz. Yine diğer rengimiz için kahve tonlu Alize Süperlana Maxi batik ipliğimizden 3 yumak kullanıyoruz. Bere ve boyunluğumuzu düz renklerle de örebilirsiniz. Alize Süperlana Maxi ipliğimizden yine 3 yumak kullanarak bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi örmeye başlayalım arkadaşlar. Beremiz için 5 milimlik misinalı şiş kullanıyoruz lastik bölümünde. Lastik 5 milim, üzerine 6 milim örüyoruz. 6 milim misinalı şiş ile örüyoruz. Ama boyunluğumuzu sadece 6 milimle örüyoruz. Lastiğini de 6 milimle, üzerini de 6 milimle örüyoruz. Tek. Beremizin lastik sayısı 80 ilmek. Boyunluğumuzun da lastik sayısı 80 ilmek arkadaşlar. 80 ilmeğe başlıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde 80 ilmeğimizi başlıyoruz. Evet, bu şekilde misinalı şişimizden bir miktar çekerek şurayı birleştireceğiz. Şöyle ipliğimi öne alıyorum. 1 ters ilmek, 2 ters ilmek. İpliğimi arkaya atıyorum. 3 tane düz ilmek. 1 2 3. İpliğimi öne alıyorum. 2 ters. 1 2. İpliğimi arkaya atıyorum. 3 düz. 1 2 3 düz ilmek. Yine öne alıyorum. 2 ters ilmek. İpliğimi arkaya atıyorum. 3 tane düz ilmek. Bu şekilde arkadaşlar örüyoruz. Beremizi 5 milimlik, boyunluğumuzu 6 milimlik şiş ile, misinalı şiş ile lastik örüyoruz. Bu önemli. Çünkü gevşek olmalı boyunluğumuz. Bu daha sıkı olmalı bereninki. Bir sıra 2 ters, 3 düz ilmek örerek tamamladık. Şimdi ikinci sıradayız. İpliğimi öne alıyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. İpliğimi arkaya atıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Aradaki düz ilmeği örmeden böyle şişimi içten geçirerek örmeden alıyorum. 3. ilmeği yine düz örüyorum. İpliğimi öne alıyorum. 1 2 ters, 1 düz örmüyorum. Örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği, ipliği arkadan atıyorum bu şekilde. Tekrar. 1 2. Arkaya atıyorum. 1 düz. Şişi içten geçiriyorum. Örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. 3. ilmeği, ipliği arkadan atıyorum. Yani ortadaki ilmekler örülmeden alıyor. Bakın. Zaten fark edersiniz. Ortadaki ilmekleri örmeden alıyorum. Lastikte. Bunu şimdi devam ediyorum. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. 2 ters ördük. 1 düz.
Ortadaki düzü örmeden ipi arkadan atlattık. 3. düzü ördük. 2 ters. Devam ettik. Evet, 3. sırada 2 ters ilmeği ters örüyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. 3 tane düzün hepsini örüyoruz. Bütün 3 ilmeği örüyoruz. Lastikte. Yani bir sıra ortadaki düzü örmüyoruz. Bir sıra örüyoruz. Yine 2 ters. Bir düz. Bunu örüyoruz. Yine örüyoruz. Aynı. Tersi ters, düzleri düz. Tersi ters, düzleri düz. Devam ediyoruz. Diğer sırada yine aynı. Ortadaki düzü örmeyeceğiz. 2 düz öreceğiz. Ortadaki düzü örmeyeceğiz. Bir sıra öreceğiz, bir sıra örmeyeceğiz. Evet arkadaşlar. 5 milimlik şiş bitiyor. Şimdi 6 milimlik şişe geçiyorum. Üst bölüm için. Şimdi 6 milimlik şişe geçerken arttırma yapıyoruz. Burada ilmekler artıyor arkadaşlar. İlmek arttırması yapacağız. Bir sıra. Bir sıra ilmek arttırması yapacağız. Şimdi onu nerelerde yapıyoruz? Bakın lastiğe. Bu ilmekler örülmediği için daha farklı duruyor. 2 ters, ör, örme, ör. Bir sıra ör, bir sıra örme. 3 ilmeği ördüm. Şimdi ters ilmeğe şişimi geçiriyorum. Bunu böyle arkadan örerek alıyorum. Ters ilmeğe geçiriyorum. Bunu arkadan dönerek alıyorum. Ve buraya bir ilmek dolanmış oluyor. Böyle bir ilmek artmış oluyor. Şimdi burada da bir dolama yapmam gerekiyor. Onun için hiç ipi önden arkaya atmıyorum. Böyle düz örüyorum. Bakın burada da dolamış oluyor. Yine bunu örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. İpliği atıyorum. Bu şekilde dolanmış oluyor. Yanındaki ters örüyorum. Bakın buralarda dolama, dolama, dolama artmış oluyor. Yine düzü örüyorum. Yine artmış oldu. Örmüyorum. Düz örüyorum. Tersi örerken bu şekilde örüyorum. Yine dolanmış oluyor. Yine ters örüyorum. Böyle devam ediyorum bir sıra. Bir sıra örmeye devam ediyorum. Bakın şöyle dolama, 2 ters dolama, 3 düz dolama, 2 ters dolama. Böyle bir sıra örüyorum. Şimdi dolamalarımızı yaptık. Geliyoruz diğer sıraya. Bir düz ilmeği örüyoruz. Buradaki düz ilmeğimizi örüyoruz. Çünkü bir sıra önce örmemiştik. Bir sıra örüyoruz, bir sıra örmüyoruz. Ortadakini. Ördüm. Şimdi son düz ilmekle şu doladığımız ilmeği birlikte alıyoruz. Son düz ilmekle doladığım ilmeği birlikte alarak düz ördüm. Şimdi terse gelince tersi örerken ipliğim arkada yine bu şekilde alıyorum. Tersi ve yeni bir dolama yapmış oluyorum. Yani dolama ile düzü kestim ama yeni bir dolama yaptım. Yine ters ilmeği örüyorum bir tane. Şimdi buradaki dolama hep devam edecek. Burada bu şekilde ikisini birlikte alıyorum ve yeni bir dolama olmuş oluyor. Yani bir dolama oluyor ama ikisini birlikte alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Yine bununla ikisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Ters ilmeği örerken bu şekilde örüyorum. Yine bir dolama ilmeği oluyor. Yine ters ilmeği örüyorum. Burada düz ve dolamayı birlikte alıyorum. Bu şekilde alırken ipimi böyle doluyorum ve yeni bir dolama olmuş oluyor. Yine düz ilmeği örüyorum. Burada ikisini birlikte alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. Örerken yine böyle yeni bir dolama olmuş oluyor. Yani kesiyoruz, yeni bir dolama yapmış oluyoruz. Yine ters ilmeği örüyorum. Burada 2 düz ilmeği, dolama ve düz ilmeği birlikte alırken ipliğimi şu şekilde atıyorum. Yeni bir dolama olmuş oluyor. Aslında çok kolay. Ortadaki düz ilmeği örüyorum. Burada ikisini birlikte alarak bu şekilde örüyorum. Ters ilmeği örerken böyle dolama yapmış oluyorum.
Bu tersi normal örüyorum. Düzü bu şekilde örerken dolama yapmış oluyorum. Böyle devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dolama ile düzü alıyoruz. Ortadaki düzü örüyoruz. Burada yine dolama ile düzü birlikte alıyoruz. Tersi örerken hep tutma şeklimizden dolayı aslında hep bu dolamaların yerine yeni bir dolama oluyor. Fakat dolamaları çift almış oluyoruz. Evet arkadaşlar, aynı şekilde 27 sıra örüyoruz. 27 sıra aynı şekilde örüyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey, orta ilmekleri bir sıra örüyoruz, bir sıra örmüyoruz. Bir sıra örüyoruz, bir sıra örmüyoruz. Gerisini normal dolamaları birlikte alıyoruz. Yeni bir dolama oluşuyor alış şekliyle. Aynı şekilde böyle zaten örgü yan dönmüş olacak. 27 sıra örüyoruz ve tepeye geliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın aynı şekilde. Bakın 3 tane düzümüz, dolama, dolama, 2 ters, dolama. Hep bu devam ediyor ama örgü yan gidiyor. Çünkü hep çift alıp yeni bir arttırma oluşturduğumuz için örerken. Bu şekilde 27 sıra ördük. Şimdi azaltıyoruz. Şimdi azalmaya gidiyoruz artık. Şimdi burada bakın bir sıra örülmemiş. Şimdi bu sırada örülüyor orta ilmek. Ördüm. Şimdi ikisini birlikte alıyoruz. Artık ilmekleri azaltıyoruz. İlmekler eksiliyor. İkisini birlikte aldım. 27 sıra sonra. Bu iki tersi de birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Azalıyoruz. Burada yine arttırma yok artık. Arttırma olmadığı için böyle tutmuyorum ipliğimi önde. İpliği arkaya atıyorum. İkisini birlikte alıyorum arttırma ile birlikte. Yeni arttırma oluşturmuyorum artık. Oluşturarak örnek kayıyordu. Evet. Bunu tek örüyorum. Yine ikisini birlikte alıyorum. İpliğimi öne alıyorum. İki tersi birlikte alıyorum. İpliğimi arkaya atıyorum. İpliğimi arkaya attım. İki ilmeği birlikte aldım. Yine düzü örüyorum. Bunu ikisini birlikte alıyorum. İpi öne alıyorum. İki tersi birlikte alıyorum. Böyle devam ediyoruz. Hep çift çift alarak. Sadece düz örüyorum arada. Devam ediyoruz arkadaşlar kesmelerimize. Sonra 3 tane düzü, yine düz, bir tane tersi ters, 3 düz bir ters, 3 düz bir ters, bir sıra örüyoruz. Bir sıra örüyoruz. Şimdi üst bölümde kapatmaya geliyoruz. Evet, diğer sırada bütün ilmekleri çift çift alacağız. Çift çift alarak bu şekilde bakın ilmekler azalıyor. Hep çift çift alıyoruz. Çift çift alarak böyle ilmekler kayacak. Ve böyle azalacak tepede. Çift çift alıyoruz ondan sonra. Ne yaptık? Dolama işini bıraktık. Ortadaki düzleri ördük. Hep buradan çift çift aldık. Tersi çift çift aldık. Sonra bütün ilmekleri bir sıra ördük. 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters. Sonra tersi de kaybettik. Hep çift çift alarak, çift çift alarak bu şekilde bakın hep çift çift ilmekler azaldı. Şimdi ipliğimizi kesiyoruz. Tepede 14 ilmeğimiz kaldı. 14 ilmeği tığ ile toplayacağız. Evet, şimdi şöyle bir miktar ilmeği çıkarıyorum şişimden. Hemen tığı geçiriyorum veya iğnemizi. Böyle 14 ilmeği şöyle kalan ipimle, kestiğim iple geri çekiyorum ipimi. Burada şişi tamamen çıkartıyorum. Kalan ilmekleri de toparlayarak tepe bölümünü kapatacağım arkadaşlar. Yine son ilmekleri böyle içerisinden geçirerek kapatıyorum arkadaşlar. Çekiyorum. Şöyle. İçe çekiyoruz buradan. Evet, bu şekilde kapatıyoruz tepe bölümünü. Evet arkadaşlar, ilmek sayımız aynıydı, 80 ilmek. Burada 5 sıra lastik örüyoruz. 34 sıra örgümüzü örüyoruz. Yine 5 sıra lastik örerek dümdüz böyle bitiriyoruz. Zaten örnek kendiliğinden
kayıyor gösterdiğim gibi. Eldiven için 28 ilmek, bir ters bir düz lastik örüyoruz. 15 sıra lastik örüyoruz. Sonra 13 sıra düz örgü örüyoruz. 7 ilmeği kapatıyoruz burada parmak için. Sonra 5 sıra daha örerek burada 5-6 sıra lastik örüp ilmekleri kapatıyoruz. Çok kolay bir eldiven. Keyifli örgüler.